Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bomba gibi bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda sıfırdan nasıl yayıncı olunur, yayıncı ekipmanları neler, baştan sona tek tek anlatacağım size arkadaşlar. Tabletinden tutun bilgisayarına kadar, oradan tutun OBS'e kadar, OBS'ten tutun TikTok Studio'ya kadar bildiğim her şeyi tek tek size açıklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde ileride yayıncılığı düşünen arkadaşlarım varsa ona bir nevi güzel bir faydam dokunmuş olur arkadaşlar. Bence çok önemli bir video olacak. Şimdiden like atarsanız çok sevinirim. Tabii ki abonesinizdir, bunu söylemiyorum. Abone değilseniz hızlıca abone olun çaktırmadan. Biliyorsunuz ki like atmak ve abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Yok ya. Neyse, burayı fazla uzattım arkadaşlar. Hızlıca videoya geçelim. Let's go. Şimdi arkadaşlar, eğer ki facecam veya handcam kullanarak yayın açacaksanız en önemli parçanız kesinlikle bilgisayar olacak. Ama eğer facecam veya handcam kullanmıyorsanız, sadece oyun içeriğini yayın olarak karşıya vermek istiyorsanız, atıyorum TikTok Studio, bunu bilgisayarsız yapabilirsiniz. Eğer ki ben TikTok'ta açacağım, YouTube'da açacağım, handcam veya facecam, yani %80 ve 90 yayıncıların yaptığı gibi arkadaşlar, burada kesinlikle bir tane bilgisayarınız olacak. Bu bilgisayarın görevi, oynadığınız cihazı isterseniz bilgisayarın içinden oynayın oyunu, isterseniz dışarıda oyun oynayın, aktarın, hiç fark etmiyor. Onu alıp yayına vermek ve çoklu yayın yapmak. Yayın anahtarınız varsa veya yoksa onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela herkesin TikTok yayın anahtarı olmuyor açıkçası. Ben oradan OBS'ten nasıl TikTok'a yayın açabiliyorum, oyun içeriğimi aktarabiliyorum, onu da göstereceğim. Ama bu video biraz uzun ve detaylı olacak ve çok önemli bilgiler olacak açıkçası. İki koldan ekipmanları toplayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi önce sadece oyun içeriğini TikTok'ta yansıtmak isterseniz PUBG Mobile olur veya diğer oyunlar olur, fark etmez. Orada bilgisayara ihtiyacınız yok. Direkt Apple bir cihaz alarak yolunuza devam edebilirsiniz. Ama diğer bütün yayıncıların yaptığı gibi bilgisayarı alıp diğer ekipmanlarla beraber hangi yolu seçtiğinize siz karar vereceksiniz. Ama merak etmeyin, ikisini de anlatacağım. YouTube'da zaten yayın açabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Kick'te de açabilirsiniz bunu, çoklu yayın olarak OBS'te. Ama TikTok sadece ünlü yayıncılara yayın anahtarı verdiği için muhtemelen siz de benim gibi yayın anahtarı olmadan açmak zorunda kalacaksınız ve bunun 1-2 yolu var arkadaşlar. TikTok Studio'ya yayınınızı vermek için OBS'te, bunu da size söyleyeceğim. Ama öncelikle ekipmanlarımıza gelelim. Öncelikle bir bilgisayar şart arkadaşlar, tamam mı? Bunu diğer kişiler için söylemiyorum. Ve bilgisayarınızda mutlaka bir ekran kartı olsun. Atıyorum benim laptopta, şu an size yayın yaptığım laptopta ekran kartım yok ama işlemcim çok iyi. Onunla bir tık yayın akışı yapabiliyorum ama aynı anda TikTok ve YouTube'da yayına geçtiğim zaman ve kayıt da aldığım zaman, bunun iş kaydı da var arkadaşlar. Çünkü ben oynadığım cihazı yormak istemiyorum ve kaydı bizzat bilgisayarda yapıyorum. Çünkü ben kaydı kendi cihazımda yapsam facecam yüzümü aktaramayacağım kayda. Farklı bazı özellikleri aktaramayacağım ama ben bilgisayarda kayıt aldığım zaman hem yüzümü aktarabiliyorum, hem oyun içeriğini aktarabiliyorum, hem istersen müzik ekleyebiliyorum veya aklınıza ne gelebilirse hepsini ekleyebiliyorsunuz. Bu aşamada bilgisayarınızın güçlü olması lazım arkadaşlar ama abartılı bir şekilde değil. Normal bir Nvidia RTX bir ekran kartınız olsun arkadaşlar. 3050 olur, ne bileyim, paranız varsa daha yüksek olur vesaire. Bir tane ekran kartınız olsun. Ayrıca RAM'e dikkat edin arkadaşlar. Ben minimum şu an 2026 yılında 32 GB bir RAM olan bir bilgisayarı tavsiye ediyorum size. Benimki nitekim öyle 32 GB bir laptopum var açıkçası. 1 TB SSD'm var. 16 işinize yarar mı? Evet, yararamaz. Zorlanırsınız arkadaşlar. Çift yayına geçersiniz. Arka planda kayıt alırsınız. Belki oyun oynarsınız vesaire, ıvır zıvır. Onun için kesinlikle minimum 32 GB ve minimum 1 TB SSD ile yolunuza devam etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hangi bilgisayarı, masaüstü mü laptop mu almanızı, onu bilgisine vermek istiyorum size. Belki bilmeyenler olabilir arkadaşlar. Masaüstünü veremeyeceğim çünkü daha önce masaüstü toplamadım ama laptop hakkında bilgi verebilirim size. Şöyle arkadaşlar, random mesela hepsi burada'ya girelim, tamam mı? Hepsi burada'ya girdik. Burada arama butonunda oyuncu laptopları yazarsanız hemen çıkacak. Gördüğünüz gibi işte şöyle yüklendiler. Bunu herkes yapabilir ama önemli olan şey burada filtreleme arkadaşlar. Filtrelemeyi iyi yapmanız lazım. Şöyle sol tarafa geldiğiniz zaman, bu bütün sitelerde var bu arada. Bakınız 32 GB'ı ben seçtim RAM olarak. Şurada SSD kapasitesi yazıyor arkadaşlar. Buradan da ben 1 TB'ı seçtim. Ya 512 yetebilir size. Bana yetmiyor açıkçası. Benim bazı projelerim var, işte resimler var, videolar var vesaire. Ben 1 TB'la açıkçası alabilseydim zamanında 2 TB bile alırdım yani. Bir de ekran kartı alırdım. Şu an bununla bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. 1 TB bazen dolmaya yaklaşıyor. Orada da Google Driver devreye giriyor. Ben Gemini Pro kullandığım için Google Driver'ın 5 TB bedava kullanabiliyorum arkadaşlar. Videolarımın hepsini oraya attım. Şu an bilgisayarım biraz rahat açıkçası. Yani Gemini Pro yapay zekasını kullanan varsa aranızda arkadaşlar, Google Driver hediyesi var bedava. 5 TB vesaire. Yani demek istediğim, bulutta herhangi bir driver satın alırsanız arkadaşlar, bilgisayarınızda bile yetmeyen alanlarınız varsa oraya taşıyabilirsiniz ve bilgisayarınızı rahatlatabilirsiniz. Bu aşamada 512 GB da alınabilir açıkçası. Ama 1 TB seçtim arkadaşlar. Bir de ekran kartı hafızasına geldim. Ben minimum arkadaşlar 6, bir de 8 işaretlerim ve yukarı geliyoruz arkadaşlar. Önerilen sıralama diyoruz.
en düşük fiyatlıyı seçiyoruz arkadaşlar. Bakınız geçen zaten arkadaşıma da laptop almıştır. O videoyu izlemiş olmalısınız arkadaşlar. Şöyle bir Lenovo Log laptopu almıştım açıkçası. Yani Lenovo'yu beğeniyorum. Benimki de Lenovo. Ama mutlaka ekran kartı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada 3050 var. 54.000 liralara bence çok pahalı yani açıkçası. Son günlerde laptop veya bilgisayar fiyatlarını RAM olsun ne bileyim çip sıkıntısı vesaire olsun. Gerçekten fiyatlar baya pahalı oldu arkadaşlar. Ama zaten 55'lere falan çıkmışsanız zaten ki en düşüğü 54'te vesaire çıkmışsanız arkadaşlar kesinlikle ekran kartı. Bak mesela burada 4050 var MSI'nin bir tane laptopu. i5 var üzerinde arkadaşlar. 32 GB, 1 TB SSD ve RTX 4050 var. Ve 144 Hz bir ekranı var. Açıkçası hepsinin ekranı zaten 144 Hz de ortalama olarak. Ama 54'te bunu alacağımı arkadaşlar yani yukarıdakileri alacağımı 54'te 3050 ekran kartını bir 4 lira daha koyarım abi. Zaten peşin fiyatının hepsi 6 taksitle falan oluyor. Kesinlikle kartınız tutar. Hepsi burada da tutmasa Trendyol'da tutar. Trendyol'da tutmasa başka sitede tutar. Yani taksit yapabiliyorsunuz. Hatta şu an bu klasmanda yani 54 ile 60 arasında bir tane laptop size tavsiye etmek istiyorum. Hazır açıkken şurada arkadaşlar 61.000 TL'ye 61.252 TL'ye size tavsiye edeceğim laptop bu olurdu. i5 13450 HX var. 32 GB RAM var. 1 TB SSD var ve RTX 5050 var arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir laptop. Abi neden bu kadar pahalı seçtin? Arkadaşlar pahalı değil. Zaten en düşüğü ne kadardı? En düşüğü zaten 55 liraymış. Bu ise 61-62 yani 4000-5000 daha koy açıkçası. Devasa bir özellik farkı var çünkü arada. Onun için bir 5000 lira koyarsın herhalde 54'e kadar yükseldiğine göre. Tabii bak masa üstünü daha ucuza dizebiliyorsanız onu dizin. Ben masaüstü dizmediğim için oralara girmiyorum, tamam mı? Onun için laptopu size tavsiye ettim. Ben bu paraya çok iyi masaüstü dizerim diyen varsa buyurun dizsin yani. Maksat ana parçayı bilgisayarı halletmek lazım arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı hallettik arkadaşlar. Eğer ki bilgisayarda oyun oynayacaksanız zaten kendi bilgisayarınızda oyun oynayacaksınız. Orada OBS'de oyun yakalama veya ekran yakalama. Sonra uygulama sesi yakalama dersiniz. O oyunun sesini vesaire yakalarsınız. Birazdan oraları da gösteririm size arkadaşlar. Dolu dolu bir video olacak. Ama sırayla gidiyoruz adım adım. Eğer ki abi ben telefonumdan oynayacağım, iPhone'umdan oynayacağım veya iPad'imden oynayacağım derseniz niye iPhone ve iPad diyorum arkadaşlar? Çünkü bunların DisplayPort desteği oluyor iPhone ve iPad'lerin. Gerçekten görüntü ve sesi saatlerce mesela yani 10 saat değil günlerce yayında olsanız bile o yayın kesilmiyor. O derece sağlıklı bir video ve ses aktarımı yapıyor iPad cihazları arkadaşlar. Uyumlu capture kartlarıyla birazdan oraya da gireceğiz. Hiç merak etmeyin adım adım gidiyoruz. Zaten bir 4-5 ana parça var. Bir tanesini hallettik bilgisayar. Şimdi de cihaza geçiyoruz. Zaten bilgisayarda oynuyorsanız cihaz almayacaksınız ama bilgisayarda oynamayacaksanız burayı dinleyin arkadaşlar. Ben minimum 120 FPS bir tablet veya telefon öneriyorum sizlere. Yani şu anda seçenekleriniz arasında işte iPhone'larda Pro Max serileri veya Pro serileri 120 FPS veriyor. Veya iPad'lerde iPad Pro alabilirseniz ikinci el temiz bir iPad Pro M4 veya M5 çok paranız yoksa ama paranız varsa arkadaşlar benim gibi taksitli M5 alabilirsiniz. Ayda bir 10 liraya falan denk gelir veya 12 liraya denk gelir açıkçası. Şimdi arkadaşlar iPad'lere bir bakalım. iPad Pro M4 ve M5'e bakalım. Minimum M2 tavsiye ediyorum size ama bence M2'lerin de zamanı geçti. M4 veya M5 alsanız çok daha sağlıklı olacak. Abi ben 120 FPS oynamayacağım. iPad mini 7 ile oynamak istiyorum veya yeni çıkacak iPad mini 8 ile oynayacağım veya yeni çıkacak iPad 12 ile oynayacağım veya çıkmış olan iPad 11 ile oynayacağım. Hiç fark etmez, o size kalmış. Ben 60 FPS oynadım arkadaşlar. Olmuyor yani. Çok yayıncıyla denk geldiğim zaman zor oluyorum açıkçası. Çünkü adam 120 FPS ve ben 60 FPS. Arada 2 kat bir fark var arkadaşlar. Matematik yalan söylemez. Merak etmeyin, internet konusunda da denk geleceğiz. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Çok değerli bilgiler vereceğim size. Gerçekten. Kimse de vermiyor bu bilgileri. Yani çoğu kişi vermiyor. Verse de tek tük veriyor. Ben hepsini paket halinde size nakledeceğim açıkçası. Hiç sıkıntı değil. Bilgi paylaşmak benim için bir şereftir açıkçası. Yani bilgi paylaşmayan pastanın dilimlerin kendine ait olduğunu devamlı hep bana diyen insanlardan değilim açıkçası. Yani bildiğim ne varsa üzerine siz revize edersiniz, güncelleme yaparsınız ama bildiğim ne varsa şu ana kadar hepsini size anlatacağım. Okey. Şimdi bir iPad Pro M4'e bakalım ya da gidelim. Pozitif Teknoloji en ucuz fiyatları veriyor arkadaşlar. Ona bir bakalım. Tabii taksit alacağımız için ben sadece karşılaştırma olsun diye size fiyat olarak pozitiften ilerleyeceğiz ama taksit seçeneği olmadığı için farklı yerden almanızı tavsiye edeceğim size. Hiç merak etmeyin. Şöyle iPad Pro 11 zaten demiş. Yapıştır abi. Gelsin. Burada yukarıda ne yapacağız? Varsayılan sıralama en düşük yapacağız. Tamam mı? Düşük yüksek arkadaşlar. Bakın şu an en ucuzu 59 lirayla. Bir bakalım şu siyahına bakalım. Space Gray. Bu hangi modeliymiş arkadaşlar? M5, tamam mı? M5 şu an 60 liraymış arkadaşlar. Dümdüz 60 liraymış. Ben 55'e falan almıştım. Açıkçası zaten burada da eğitim indirimi devreye girmiş. 60 lira olmuş. Her neyse demek istediğim. Bu arada M4 de bu fiyatlardandır. Haberiniz olsun. M4'ün sıfır fiyatları da gene 60 lira olacağı için burada M5'i size tavsiye ediyorum. Okey. Şimdi size M5'i en ucuz, buna yakın bir fiyatla taksitli bir alacağınız bir site göstereceğim arkadaşlar. Yani şu an hangisi yapabiliyorsa açıkçası. iPad Pro M5 dedim. 11 inç. Şimdi Akakçı veya Epey'den bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 58'e bir tane bulduk. Tamam mı? Bakın pazarlamada arkadaşlar 11 inç iPad Pro M5 Wi-Fi 256 standart cam zaten ve uzay siyah, yani direkt tak diye alacağınız, cuk diye alacağınız cihaz bu. Pazarlamadan arkadaşlar bak MediaMarkt da yapıyormuş. 59.600'e
Arada 1000 TL fark var arkadaşlar. 1000 TL fark varsa abi biz buradan alırız. Hiç sıkıntı değil. Bir de alırsanız burada arkadaşlar pazarlamada alacaksanız akşam saatlerinde almaya çalışın. Yani gece saatlerinde almaya çalışın. Fiyatlar biraz daha ucuz oluyor bence. Çünkü ben iPad Pro M5 13 inç aldım arkadaşlar. Fiyatı 73K TL'ydi. Gece saatine girdim fiyatı 68 oldu. Sabaha bakıyorum 73. Gece bakıyorum 68. Kaçırma dedim abi. 68'den yapıştırdım aldım, tamam mı? Bunun 13 inç modeli. Yani arada 10K fiyat farkı var. 10 TL daha verirseniz 13 inç modelini de alabilirsiniz. Ben 11'i de kullandım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Hatta çok daha iyi olur joystick ve jiroskop için. Ben 13 inç'i deneyimlemek istediğim için, bir kere dünyaya geliyoruz, deneyimlemek istediğim için aldım açıkçası. Senin kafanı Bekliyorum şu an kargoda. Burada taksitli arkadaşlar var. Bütün kartlara 6 taksit açılıyor benim bildiğim. Yani hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kartınız girdiğinizde, kredi kartınızda girdiğinizde limiti karşılıyorsa taksit seçeneklerinin hepsi açılacaktır. Vade farksız 6 taksitle hiç üzerine para vesaire girmeden alabileceksiniz. En ucuz tableti bulduk size arkadaşlar. Aynı şekilde iPad mini 7 veya başka düşük fiyatlı 60 FPS cihazları da almak isterseniz böyle bir tarama yapacaksınız arkadaşlar. Akakçe veya Epey'den bakacaksınız en düşük neredeyse. Bu siteler bize taksit yapıyor mu ona bakacaksınız ve yapıştırıp gideceksiniz arkadaşlar. Böylelikle cihaz mevzusu da kapandı. Şimdi 3. parçamız arkadaşlar Capture Card. Bunu hem bilgisayarla oynayıp belki adam PlayStation'da oynadığı oyunları aktaracaktır arkadaşlar veya iPad'ini veya iPhone'unu veya oynadığı herhangi bir cihazını aktaracaktır bilgisayara. Bunun için bize en önemli parça gerekli Capture Card arkadaşlar. Ama oyununu bilgisayarda oynayan kişi Capture Card'a gerek yok arkadaşlar. Orada oyun yakalama der ki keza bizim cihazımız olmadığı zaman Valorant'ı size öyle aktarıyordum. Oyun yakalama dersiniz. Herhangi oynadığınız oyunu yakalarsınız. Capture Card'a hiç gerek olmadan oynarsınız. Ama şimdi biz ekranı karşısında oyun oynayan, yani benim gibi telefonla tabletle oynayan yayıncı kategorisine giren arkadaşlar için Capture Card kesinlikle olacak arkadaşlar. Başka yolu yok. iPhone ve Apple'la %100 uyumlu olan marka arkadaşlar Elgato markasıdır, tamam mı? Bunun sıfır fiyatları pahalı, kabul ediyorum. İkinci el çok daha ucuz alabilirsiniz. Yani ikinci el yarı fiyatına alıyorsunuz ve sıfır cihazlar arkadaşlar. Çünkü yurt dışından getiriyorlar. Adam gidiyor Almanya'ya kendiyle beraber bir Capture Kartı getirip satıyor. Bunu nereden alacaksınız arkadaşlar? Hemen size gösteriyorum. Direkt size model tavsiyesinde bulunayım arkadaşlar. 1080p 60 FPS ana model, yani düşük model olarak başlangıç seviyesi olarak alabilirsiniz. Ama abi ben iyi laptopum var. Zaten az önce iyi laptop tavsiye ettik. Gidip 1080p yayın yapmayacağız arkadaşlar. Muhtemelen internetiniz de iyidir. Bence 100'den aşağı internet kalmadı artık. Varsa da yurtlarda vardı. KYK yurtlarında başka. Ne kadar komik ya. Herkes fibere veya fibere geçmese bile 100 indirme 20 upload kesinlikle vardır diye düşünüyorum. 20 upload üzerinden gittiğimize göre ben 2K yayın da verebiliriz diye düşünüyorum. Biraz zorlarsak. Halledeceğiz. Oraya da geleceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi Capture Card arkadaşlar HD 60S modelini, yani 1080p 60 FPS modelini önerecektim. Ama bu aşamada onu önermiyorum arkadaşlar. Minimum 4KS veya 4KX modellerini öneriyorum size. Hemen yazarım arkadaşlar. Elgato 4KS diyelim. Şöyle Ütopya'ya gelelim. Tamam mı? Şuraya Elgato yazacağız arkadaşlar. Geldik aşağı. Bak şurada. Nerede? Ne kadar? 18.000 arkadaşlar. Şu an piyasanın en ucuz fiyatı 4KS. Tamam mı? 18.000 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Var mı taksit? Var ama vade farklı oluyor. Taksitli almak zorundayım. Tek seferde veremem derseniz hiç sıkıntı değil. Bu sefer model yükselteceğiz ve taksitli alacağız. Nereden alacağız? This is Amazon arkadaşlar. Amazon'a gidelim. Geçen aldım. Umarım son kalanı da ben almamışımdır. Vallahi öyle olabilir bu arada. Hakikaten son kalan Elgato'yu da ben almışım. Bak tükenmiş. Şöyle hepsi burada bakalım bir arkadaşlar. Hepsi buraya da bir gelelim. Şuraya bir Elgato yazalım. Gene de taksitli olarak hepsi burada Trendyol vesaire. Bunlar taksitli yazabiliyor arkadaşlar. Şöyle en düşük fiyatı tıkladım. Bak burada HD60X modeli vardı. Nerede o? Onu almayacağız arkadaşlar. Bak 4KS var, tamam mı? 23 liraya. Peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyorsunuz. Bak şunu almayacağız. HD60X. Benimkinden daha iyi. Yani şu an kullandığım eskisinden daha iyi. Bak 4KX de var. Ne kadarmış? Bunu alacağımı biraz daha koyar. Bunu alırım yani. Çok arada bir fark yok. Yani 1000 lira falan fark var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. 1200 lira 1400 lira fark var. Onu alacağımı bunu alırım. 4KX modeli daha çok ileriye dönük. Yani ufak bir fark var arkadaşlar. Ama çok absürt bir fark açıkçası. Yani belki şimdi kullanmayacağınız, ileride birkaç yıl sonra kullanacağınız. Başka nerede ucuza varmış bakalım. Taksitli olmasına dikkat ediyoruz. Bir de sarı siteye tekrar geleceğiz, merak etmeyin. Elgato burada bakacağız. Direkt abi ben buradan 10.000 TL almak istiyorum. 12.000 TL almak istiyorum. Uğraşmayacağım taksit maksitle. Ürünler sağlam ve yurt dışı oluyor. Alacağım gideceğim derseniz hiç sıkıntı değil. Ona da bakacağız. Şöyle Akakçe'ye geldik arkadaşlar. Yukarı bir Elgato yazalım. Böyle en düşük fiyat yaptım. Birkaç absürt bir şey çıkacak. Bekleyin, şimdi düzelecek. Fiyatları böyle arttırırsak biraz daha. Bak Elgato'nun facecam var. Şu an benim facecam bu arkadaşlar. Tavsiye ediyor muyum? Evet, güzel bir fiyat. 1080p 60 FPS ama bunu unutmayın. Bunun şeyi de var bu arada. Diğer modeli de var. 4K olan modeli de var. O biraz pahalı ama şu an beni gördüğünüz webcam şu arkadaşlar. Beni gördüğünüz model şu. Kendi mikrofonları vesaire de var. Elgato çok meşhur bir marka arkadaşlar yayıncılar arasında. Arkadaşlar hepsi burada da zaten az önce gösterdiğimiz o model çıktı yani. Her neyse arkadaşlar şu an piyasada satılan ürünler bunlar. Ama bana sorarsanız abi ya gider Ütopya'dan bunu direkt alırım. Zaten ömürlük kullanırsınız abi. Üzerine tepinmezseniz arkadaşlar ömürlük kullanırsınız bu capture kartını. Ama abi ben sarı siteden alacağım. 10 liraya alacağım. Hakikaten niye o kadar fazla para veresiniz? Siz de haklısınız arkadaşlar. Onun için abi gel bakalım sarı siteye. Param güvendeyi işaretleyin arkadaşlar. Burası önemli bak. Param güvendeyi işaretledim ben. Buraya da max 15.000. Hadi
19.000 girelim. Abartmasınlar, 22K'ya Elgato mu olur? Sonuçta şey alıyoruz yani, ikinci el alıyoruz. Elgato 4KX az önce 22K'ydı, burada 14K arkadaşlar. Adam yurt dışından almış satıyor. Okey, başka 4K S0 demiş bak, 17.000. Abartma yani, 0 ama ikinci el olmuş yani. HD60X var, bunu tavsiye etmiyorum. 4KX var. Şöyle yukarıdan şey yapalım. En düşük fiyat diyelim arkadaşlar. Bak benim model var. HD60X 7500 liraya direkt alabilirsiniz ama 1080p 60 FPS olacak, haberiniz olsun. Tabii kötü mü? Hayır, asla değil. 1080p 60 FPS bence gayet ideal ama ben o 4K'nın 2K'nın verdiği hissiyatı vermez size arkadaşlar. Çok daha net olur diğerleri, 4K S veya 4K X modelleri. Ayrıca masaüstü alacaksanız arkadaşlar, masaüstünde kasanıza takabileceğiniz böyle yerleştirmeli şeyler de var. 4K 60 FPS'te bir capture card var. Bunu takabiliyorsunuz kasanıza uygun bir yere ama daha önce hiç denemedim. Onun için bilgi veremeyeceğim. Ama bunlar da kasaya giren tiplerden arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Burada en düşükleri 14.000, işte gördüğünüz gibi 14, 14.5, 14, 15. Yani şu an bana en mantıklısı Ütopya geliyor. Taksit alacaksanız hepsi burada veya başka yerden alabilirsiniz. Büyük sitelerden, tamam mı? Bunlar taksitli yapıyor. Böylelikle arkadaşlar capture kartı da aldık bir kenara. 3 tane ana bileşenimiz gitti arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Kulaklığımız kaldı arkadaşlar. Kulaklık tavsiyesinde de bulunacağım size, hiç merak etmeyin. Şu an benim kullandığım kulaklık arkadaşlar Cloud 3. Bakalım Cloud 3'ün fiyatı ne kadarmış? Cloud 2'nin fiyatı ne kadarmış? SteelSeries Arctis Nova 3 Gaming'i de öneriyorum size. Bakalım onun fiyatı ne kadarmış? Bunları taksitle alabiliyoruz, merak etmeyin. Hemen Cloud 3 yazdım arkadaşlar ve Akakçe'den bakıyorum. Piyasada en ucuzu 4200'müş. Maşallah, hep artın. Hiç azalmayın, tamam mı? Hep artın yani. Ben aldığımda 2.5'lu 3'tü yani, öyle bir şey. PTT AVM'de 4200'müz arkadaşlar. Burada ne 11 ve hepsi burada bakabilirsiniz arkadaşlar. 4500, ikisi aynı fiyatı zaten, 4400. Cloud 3 böyleymiş arkadaşlar. Ayrıca Vatan'da veya MediaMarkt'ta da satılıyormuş. En ucuzu arkadaşlar neyse oradan alın bak. Baktınız burada taksit olmuyor abi, geç MediaMarkt'ta, geç ne 11'e ya da taksitli gerek yok. Abi ben direkt alacağım 4000 ucuz derseniz hepsi buradan al git. Cloud 2'ye bakalım. Yani insanlar Cloud 2 eski olmasına rağmen çok daha beğendi gerçekten. Ama sıfırı satılıyor mu? Yok, satılmıyor Cloud 2. Tarihe karışmış arkadaşlar. İkinci el bulur musunuz? Bulursunuz. Abi 4000 fazla, tamam, sıkıntı değil. 4000 fazlaysa abi gel. Saris de seni bekliyor. Welcome to. Bak, param güvendeyi seç her zaman, bunu unutma. Fiyatlara bakalım abi. 1200, 3500 demiş, alınmaz git işine. 3200 demiş, alınmaz git işine. Sıfır zaten 4'te satılıyor ya. Ne tuhaf insanlarsınız abi. İkinci el piyasası niye böyle ya? Adamlar, herkes birbirine kazık atma derdinde bu arada. Arkadaşlar burada ucuzunu bulacaksınız. Bak mesela 2800 demiş adam. Mesela buna bakılır. Haberiniz olsun. Bir de SteelSeries'e bakalım arkadaşlar. Bir diğer önerdiğim Arctis Nova 3 Gaming diyelim. Tamam. Akakçe. Bak daha ucuzmuş. Abi ben gider bunu alırım bak. 500 lira daha fazla vereceğime 500 lira daha fazla vereceğime gider bunu alırım abi. Bu çok iyi bir kulaklık arkadaşlar. Bu da Cloud 3 seviyesinde, kalitesinde bir kulaklık. Işıkları falan da var. Dilerseniz bilgisayarda bu ışıkları kapatabiliyorsunuz. Okey. Bir de bunun mikrofonu içeri giriyor. Bak bunu girmiyor. Bu böyle kaldı. Çıkıyor. Okey, çıkıyor. Ama içeri girmiyor. Bunun arkadaşlar içeri giriyor. Yani itekliyorsunuz, gidiyor arkaya. Çok şık. Çok kaliteli ve şık. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bak 3 taksit alabiliyor musunuz? Abi bak, yapıştır geç. Hiç bekleme, yapıştır geç, tamam mı? Böylelikle de kulaklığı da hallettik arkadaşlar. Bilgisayarı hallettik. Cihazı hallettik. Capture kartı hallettik. Kulaklığı hallettik. Çok az kaldı arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Zaten bunları bir kere alıyorsunuz ve daha sonra hiçbir şekilde değiştirmiyorsunuz. Öyle bir ömür kullanıyorsunuz açıkçası. Laptopunuz kırılana kadar, iPad'iniz kırılana kadar veya kablonuz bir şekilde yırtılana kadar bir şekilde. Elgato'mu kaç yıldır kullanıyorum hatırlamıyorum bile. O kadar eski bir oldu var. Bu aşamada bunu iPhone olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar veya iPad olarak, tablet, hiç fark etmiyor. Bu aşamada cihazımız hazır. Laptop burada hazır. Sadece görüntü ve sesi aktaracağız. Capture kartımız hazır arkadaşlar. Capture karttan bir HDMI çıkışı var arkadaşlar. O HDMI çıkışıyla iPad'inizdeki görüntü ve sesi alıyor, tamam mı? Bunu da hangi yolla yapıyoruz arkadaşlar? Aradaki dönüştürücü hub ile yapıyoruz. Size önereceğim dönüştürücü hub belki yüzlerce var arkadaşlar. Ama çoğu uyumlu değil. Çoğu değişik markalar. Ben dönüştürücü hub'ımı kaç yıl arkadaşlar, 4-5 yıl önce, iPad 9 muydu hatırlamıyorum ama gerçekten çok eskiden beri bu dönüştürücüm var arada arkadaşlar. Hemen dönüştürücümü göstermek istiyorum size. Kendi Apple'ın sitesine gireceğiz arkadaşlar. Apple Access dönüştürücü hub yazarsak herhalde direkt atar bizi diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar, geldik abi, işte bir tane bu. Bir tane daha var. Hem de Ethernet girişli. Burada Ethernet yok. Bunu da yaparsanız Wi-Fi'den oynarsınız arkadaşlar. Burada şarj girişi var. Klavye fare girişi takıyorsunuz. HDMI girişi var. Klavye fare girişi burada. Şöyle yakınlaştırayım size, bakın şarj girişi. HDMI girişi. Bu HDMI tak gidiyor capture kartı, tamam mı? Capture karttan da Type-C olarak kablo bilgisayarınıza geliyor. Böylelikle görüntü ve ses sorunsuz olarak gidiyor. Burada da klavye mouse var. iPad'inizi veya telefonunuzu farklı şekilde dönüştürmek isterseniz o ayrı. Benimki şu an bu boş, bunu kullanmıyorum. Sadece şarjım takılı ve HDMI takılı. Bu da Elgato'ya gidiyor. Okey. Şimdi diğeri nerede? Diğeri nerede abi? Diğerinde Ethernet girişi var. Tamam, bu açık olsun zaten. Yeni sekmede açtık. Bak sepette olabilir. Çünkü de alacağım demiştim, almamıştım. Aynen sepetteymiş bak arkadaşlar. Bir tanesi bu arkadaşlar. Fiyatına bakalım. 4000, 3700. Abi al geç.
Al geç abi, al geç. Direkt bak, Ethernet girişi vesaire var, al geç. Okey. Ben niye bunu almadım? Ya görmedim bunu açıkçası. Aldığım zaman da bu yoktu herhalde, yeni çıkmış. Zaten Ethernet falan o biraz beni aşıyordu açıkçası. Ama şu an modemin devimdeyim. Modemle aramda bir kol mesafesi yok. Onun için Wi-Fi sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bunu satmaya çalışırım. Yarı fiyatına gider. Gerek yok. Zarara gireceğiz. Bak bu 4000 ise bunu anca 2.5'a alırlar. 2'ye alırlar değil mi? Gerek yok. Modemin dibindeyim. Şu an bunu kullanacağım sıkıntısız. Ama siz alacaksanız kesinlikle bunu alıyorsunuz ki Ethernet girişiyle iPad'iniz çalışsın. Böyle stabilite ve jitter dediğimiz MS gecikmesi vesaire olmasın arkadaşlar. Okey. Bunu da 3 taksitle aldık abi. Ve bu dönüştürücü de bitti arkadaşlar. Elgato bitti, cihaz bitti, bilgisayar bitti. Sırada internet var arkadaşlar. Hemen canlı yayında size bir internet testi yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle açtım arkadaşlar. Go dedim. Çalışsın bakalım. Bekliyoruz bakalım internet hızım ne kadarmış benim. Defalarca aramama rağmen her aradığımda bir ufak bir update atıyorlar. 800, 900 çıkıyor. Bir gün sonra tekrar 93 vesaire oluyor ya. Ben kafayı yiyeceğim ya gerçekten. Gerek yok. Ben niye o zaman paketimi yükselttim ki? Ama neyse ki sıkıntı değil. Bizim için önemli olan upload arkadaşlar. Ama yine de bir şeyler indirmek istediğimde ben niye binlik paketi kullanırken bana 93'ü veriyorsun? Ve gidip binlik paketin fiyatını kesiyorsun. Ha, bu dolandırıcılıktır arkadaşlar. Ben size diyeyim. Şimdi 51 upload'ım var değil mi? 51 upload ne demek arkadaşlar? Yani ben bunun yarısı kadar yayına verebilirim. Ben şu an zaten YouTube yayınıma 18 bitrate veriyorum. 18K bitrate. 2K yayın 18K bitrate veya 24K bitrate veriyorum ama 18K güzel arkadaşlar. 2K yayın 18K bitrate açıkçası verebiliyorum. Yani ne kadar varsa yarısı verebilirsiniz anlamına gelsin. Daha sorunsuz ve yayın donması falan yapmadan arkadaşlar bunun yarısını verebilirsiniz. 25K ve bu da çok kaliteli bir rakam arkadaşlar. Bazıları hala 8, 10 vesaire 6 veren var. Mesela TikTok'ta 6 vesaire verebiliyorsunuz. YouTube'da 8, 10 vesaire verebiliyorsunuz ama ben çok yüksek veriyorum. Muhtemelen bu sizde çok daha yüksek çıkacak da merak etmeyin siz arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar hızlıca OBS'e geçelim çünkü tüm parçalarımız tamamlandı. Zaten bilgisayarla oynayan adam iPad almayacak, dönüştürücü almayacak, Elgato almayacak, kulaklık alacak ve bilgisayarını alacak, yoluna devam edecek arkadaşlar, tamam mı? Ama abi ben facecam yok, handcam de yok, elimi falan göstermeyeceğim. Sadece oyun içi aktaracağım TikTok'a derseniz sizin için sadece tableti almak arkadaşlar ve kulaklığı almak. Tablet ve kulaklık bitti bak. Sadece bilgisayarla oynayan 2 parça alıyordu. Sadece tabletle veya telefonla oynayan 2 parça alıyordu arkadaşlar. Ama yüzünü, elini vesaire başka bir yeri göstermek isteyen arkadaşlar varsa onlar aradaki bağlantı oyun içi görüntüyü aktarmak için capture kart arkadaşlar ve tabii ki dönüştürücü almak zorundalar ve dönüştürücüyü diğerleri de almak zorunda arkadaşlar. Neden mi? Çünkü burada tabletinizden ses girişi alacaksınız ve şarj girişi olacak arkadaşlar. Yani bir iki aparat bağlı olacak. Anladınız mı? Onun için facecam ve handcam ile yayın açmayanlar bile kesinlikle bunu almak zorundalar. Hem şarj etmek için hem kulaklıktan ses almak için. Ha Bluetooth kulaklığınız vardır, hiç sorun değil. O zaman ben sadece şarjımı takar abi. Bluetooth'tan takılırım yoluna devam ederim. Ama bu sefer de kaliteli Bluetooth'lu bir kulaklık almak zorundasınız. Buna ihtiyacınız olmaz bu sefer, tamam mı? Bluetooth'e zaten bağlanırsınız iPad'inize. Gecikmesi az olan. Buradan da şarjımı takarım. Yayınımı açarım TikTok'tan. Zaten TikTok oyun içini yakalıyor iPad cihazlarda. Bitti, bu kadar basit. Ama abi ben Bluetooth kulaklık kullanmayacağım derseniz sizin bu dönüştürücüye ihtiyacınız var arkadaşlar, zorunlu bir şekilde. Veya buna fark etmez, size kalmış. Ethernet girişi takıp veya takmamakla bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ama bunun fiyatı daha ucuz yani. Ya ben bunu alırım. Bak ben bunu alırım. Kullanmasam da bunu alırım, daha ucuz yani. Bu port elimde olur. Bir zaman Ethernet'i belki açarım yani, değil mi? Şimdi arkadaşlar size OBS içeriğini de göstereceğim. Kendi ayarlarımı direktmen göstereceğim. Mikrofon ayarlarımı da göstereceğim. Yani şu an kulaklığın mikrofonunu kullanmama rağmen kaliteli bir ses geliyor olabilir size. Bu aşamada ben size bir video önereceğim arkadaşlar. YouTube'da bir tane arkadaş yapıyor. Bakın arkadaşlar ben mikrofonumu, şu çocuğu bak aratabilirsiniz. Kaliteli ses için yapmanız gerekenler. Buradan da kendisine teşekkür ederim arkadaşlar. Ben mikrofonumu, yani bu dandik mikrofonumu onun sayesinde kaliteli bir şekil aldı gerçekten. Birkaç eklenti kuruyor OBS'e. Ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Bakarsınız arkadaşlar. Bir de videosuna like atarsanız teşekkürüm ayetinde, hiç sıkıntı değil. Bakın zaten bilgisayarla oynuyorsanız burada oyun yakalama ve uygulama ses yakalama dersiniz arkadaşlar. Oyununuzu yakalarsınız. Sesi de burada yakalarsınız. Seyirciye verirsiniz, tamam mı? Ses oyun yakaladığınızda zaten ses size gelecektir arkadaşlar. Ama seyirciye gitmesi için ekstradan ses yakalayıp vermeniz lazım. Şöyle buradan 3 noktaya bastım arkadaşlar. Uygulama ses yakalamadan bakın gelişmiş özellikler. Bak ekran kapalı diyor. Yani diyor ki ses seyirciye gitsin, bana gelmesin diyor. Zaten oyun sesini ben alıyorum. Bak burada fark ederseniz mikrofon da ekran kapalı demiş değil mi? Bakın ekran kapalı demesi yani ses bana gelmesin ama seyirciye gitsin doğal olarak. Oyun sesini zaten alıyorum ben bilgisayardan. Ekstradan sesi yakaladım. Ekran kapalı yaptım. Bu sefer seyirci de duyuyor. Ama atıyorum mesela mikrofon üzerine geldiniz. Ekran kapalı kısmına bastığınızda arkadaşlar ekran ve çıkış çıkacak değil mi? Ekran ve çıkış dediğinizde ses size de gelecek. Ekran kapalının ne anlama geldiğini göstermek istedim size açıkçası. Bakın burada Elgato'nuzu bağladınız değil mi? Bak burada ben yakalamıştım HD60X. Bak burada benim Elgato'm burada arkadaşlar. Ama şu an tabletim olmadığı için görüntüyü aktaramıyorum. Bakın burada artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada video yakalama aygıtı var, tamam mı? Video yakalama aygıtına bastığınız zaman şuraya isim verirsiniz, kendinize göre vermezseniz de olur. OBS Elgato diyelim arkadaşlar. Burada siz capture kartını taktığınız zaman ismi çıkacaktır arkadaşlar. 4KX veya HD60X gibi ismi çıkacaktır. Basarsanız direkt ekran gelecek buraya. Onu da kendinize güzelce yerleştirirsiniz. Okey. Şurada arkadaşlar böyle büyütürsünüz. Atıyorum bu
Elgato'nun ekranı, tamam mı? Büyüttünüz, kendinizi buraya koydunuz. Biraz ekranınızı genişletmek isterseniz veya daraltmak isterseniz de arkadaşlar, kısa yol olarak göstermem gereken, şöyle sağ tarafa basarsanız arkadaşlar, elinizi shift'e basılı tutun. Tamam mı? Elimi shift'e basılı tuttum ve sağa bastım. Bak şu an basılı değil, sadece üzerindeyim ben. Shift basılı şu an. Bak shift basılı. Sonra sağa tuttum, çekiştirdim. Bak istediğim kadar kendimi geniş veya şey yapabilirim. Böylelikle Elgato ekranınızı yukarıdan aşağıdan kafanıza göre yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Okey. Hemen diğer ayarlarımıza gelelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle ayarlar kısmına geldim. Öncelikle yayın kısmına basın arkadaşlar. Burada yayın kısmında YouTube'u seçersiniz arkadaşlar. Burayı hallederseniz çok basit. Hesabı bağla falan diyor. Tamam mı? Sizi otomatik aktaracak. Şimdi arkadaşlar başka önemli neresi var? Çıkış. Evet bak, çıkış çok önemli. Çıkışa geldik. Bütün olay burada dönüyor. Tamam mı? Çıkışta arkadaşlar ben yayını böyle tutuyorum. Video kodlayıcım bu. Siz ekran kartınızı, benim şu an ekran kartım yok ama birleşik bir ekran kartı var işlemci bağlı ama ekran kartım yok özelinde, tamam mı? Oradan onu seçiyorsunuz. AV1 arkadaşlar ben yapıyorum. Çıkışı yeniden boyutlandır vesaire kapalı. Oran kontrolü GBR arkadaşlar ve 18K bitrate veriyormuşum. Burası 2. Burası yüksek kalite. Burası bu şekilde arkadaşlar. Bunu da 2 yapıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi kayıt kısmına gelelim. Bakın benim ekran kartım yok. O minvalde tasarladığım ayarlar ve şu an sorunsuz ilerlediğim ayarlar. Bir yerde tıkanırsanız arkadaşlar bakın alt tarafta GPT var. Bakın ben de olanları söyleyeyim. GPT, Gemini, Copilot. Varsa Cloud sizde hiç fark etmez. Yaz abi. Ekran görüntüsü at. Günde birkaç fotoğraf atabiliyorsun ücretsiz. Ekran kartı, ekran resmini al. Ben burada tıkandım de. Adam sana o yapay zeka hepsini aktaracak. Merak etmeyin. Kullanın. Aktif bir şekilde kullanın bu yapay zekaları. Kayıt kısmına geldik arkadaşlar. Burayı MKV yapıyorsunuz, tamam mı? Devamlı MKV kullanırım. Çok daha güvenli bir kaydetme seçeneği arkadaşlar. Burada video kodlayıcım gene buymuş. Tamam mı? Çıkış yeniden boyutlandır. Kapalı arkadaşlar. Oran kontrolü bu arkadaşlar. Seviyesi 20, 2S, yüksek kalite, main. Laptopunuz çok kötüyse, kasarsa bunu düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bastığınızda açılıyor seçenekleri. Bir tık düşürebilirsiniz. Burası da 2 arkadaşlar. Ses kısmı da ben 192 bitrate veriyormuşum. Tamam mı? Parça 1 192 bitrate koyuyormuşum. Bütün yayınlarım vesaire ne varsa bunun üzerinden veriyormuş. Normalde standart 128 geliyor. Bazıları çok daha yüksek kullanıyor. Ben 192'de kullanıyorum. Şimdi başka ayarlar kısmında ne kaldı? Çıkışa baktık. Sese baktık arkadaşlar. Burada izleme aygıtı, kulaklığınızı seçebilirsiniz veya varsayılan da seçebilirsiniz. Varsayılan seçerseniz şurada sağ tarafta Windows'un ses özelliklerinden hangisini kullanırsanız o devreye girer. Ama direkt ben ses kulağıma gelsin abi. OBS'teki bütün ses. Varsayılana basıp arkadaşlar burada kulaklığınızı seçebilirsiniz. Okey. Başka burada önemli bir şey yok arkadaşlar. Burada mikrofonu seçiyorsunuz. Benim mikrofonum SteelSeries'in kendi uygulamasını kullanıyorum arkadaşlar. Neredeyse her kulaklığı görüyor ve efekt uygulayabiliyor. Yani bu sesin biraz da efektli, biraz gürültü engelleme özelliği, her şey var arkadaşlar. Hem OBS'de ayarlamışım, bunu göstereceğim birazdan size. Hem de SteelSeries üzerinden ben bu özellikleri ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. İsmi de SteelSeries GG diye geçiyor. Google'de yazarsanız bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ama daha çok kendi kulaklıklarıyla optimize bir şekilde. Yani burada ışığını kapatma olsun, bilmem kendi sesini duyma olsun, hepsini ayarlayabiliyor. Video kısmına geldik arkadaşlar. Burada eğer ki zaten bilgisayarınız iyiyse, benimki kötü olduğu için 1080p açıyorum mecburi. Siz bunu 2K yaparsınız arkadaşlar. Yayınınız da 2K gider YouTube'a. Okey. Şu an ben 1080p kullanıyorum. Her ikisini aynı yapıyorsunuz bu arada. Tamam. Siz 2K yaparsınız bu arada. 2K oranlarını girerseniz, bilmiyorsanız Google'den yazarsanız 2560 1440 mı öyle bir şey galiba, yanlış bilmiyorsam. 2K değerlerini girerseniz 60 FPS seçerseniz laptopunuza bağlı olarak, benim de ekran kartı olmadığı için ben kendimi zorladığım kadar 1080p 60 FPS açıyorum açıkçası. Burada bir şey yok. Gelişmiş de var arkadaşlar. Benim işlem önceliği yüksekmiş. Haberiniz olsun. Diğer ayarlarım da böyle. Bunu size tavsiyem. Laptopunuzun özelliklerinin ekran SS'ini alın. Şuranın ekran SS'ini alın. Bu özelliklere göre burası ne olsun deyin yapay zekaya arkadaşlar. Ama şu an birkaç yıldır vardığım son nokta benim bu. Laptopuma göre, tamam mı? Aşağıda da zaten bir şey yok. Şu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi mikrofona gelelim arkadaşlar. 3 tike basıyorum. Filtreler diyorum. Burada zaten çocuk size anlatacak. O bahsettiğim videodaki kişi var ya. Size hepsini gösterecek. Yani bunları da açtıracak size açıkçası. Gürültü bastırma, kazanç, şu 1, 2, 3, 4 tane eklentiyi kuracak size. Sesiniz çok daha kaliteli olacak arkadaşlar. Bir de GG programını indirip efekt uyguladınız mı sesiniz hayli iyi olacak. Okey. Yani şu an bu Cloud 3'ün orijinal mikrofonu asla değil arkadaşlar. O videomu izleyebilirsiniz. Orijinal sesi var orada. Ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. TikTok'u unutmayalım arkadaşlar. TikTok'u unutmayalım. Şimdi TikTok Studio'yu sizin için açıyorum arkadaşlar. TikTok Studio açıla dursun. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? 2 yol var arkadaşlar. İkisinden bir tanesi mutlaka çalışıyor, tamam mı? TikTok açısından bir tane sanal kamera olacak, tamam mı? Sanal kamerayı açtığınızda şurada kaynak, sahne dersiniz arkadaşlar. Her şeyi yakalar, tamam mı? Okey. Ama bazen iç ses gitmeyebilir. Yani buradaki oyun sesi vesaire TikTok'a gitmeyebilir. Ben bu aşamada ne yapıyorum? Şöyle ekranın üzerine geldim bak. Ekranı görüyorsunuz. Sağ tıklıyorum. Ön izleme projektörünü aç diyorum arkadaşlar. Yeni pencere diyorum. Ve bu pencere burada arkadaşlar. Şimdi herhangi bir yere tıklarsam arka plana gidecek. Tamam. Bu pencere açık şu an. Bunu TikTok'ta yakalayacağız. Bu arada ses mes ne varsa hepsini alıyor. Bu bir güncellenip açılsın. Bu da devamlı güncelleniyor.
Çok tuhaf. Her açtığımda güncelleniyor. 600 MB bol keseden. Her açtığımda. Para mı kazanıyorlar böyle ben? Ne tuhaf. Her açtığımda 700 MB indiriyor ama. Buraya bak kamera dediğiniz zaman buradaki sanal kamerayı yakalıyor arkadaşlar. Sanal kamerayı aç dediğinizde oradaki içerik neyse burada bak artı tuşuna bak kaynak ekle kısmından kamera seçtiğiniz zaman hemen yapalım isterseniz. Bu arkadaşı bir silelim. Sil abi. Şimdi sanal kamerayı başlat diyorum. Tamam mı? Buraya geldim. Kaynak ekle diyorum. Kamera diyorum. Elgato sanal kamerasını yakaladı. Ama şu an OBS. Bizim aradığımız OBS bak. OBS Virtual kamera dedik arkadaşlar. Tamam mı? Bunu böyle yakalıyorsunuz arkadaşlar. Maksimum zaten 1920 1080p destekliyor galiba. Şöyle kaynak ekle dedim arkadaşlar. Bakınız geldi. Tamam mı? Şimdi OBS'e bir gelelim. Sanal kamerada ne demiştik? Bak kaynak webcam demiştik. Ben bunu tamama basmadım herhalde. Şimdi sahne diyelim. Tamam dedim. Bakalım ne olacak? Gel abi bak. Tüm her şeyi aldı bak. Tüm OBS ana ekranını aldı. Ama bu şekilde ses gitmeyebilir bazen, tamam mı? Kontrol ederseniz yayına ses gidiyor mu? Yani oyun sesi gidiyor mu? Diğer yolu gösteriyorum arkadaşlar. Garanti yolu gösteriyorum. Yani direkt garanti yolu gösteriyorum size. Projektör arkadaşlar, tamam mı? Sanal kamerayı kapatalım abi. Projektör zaten açmıştık. Şimdi arkadaşlar kaynak ekle diyorum. Burada pencere yakalama diyeceğiz. Ekle dedim. Gel abi. Burada program seç diyor. Bak gördünüz mü? Gördü abi hemen. Kaynak ekle dedim. Aldı bak. Şu an orada ne varsa hatta kendimi büyüteyim. Geldi. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi önce bir sanal kamerayı deneyin. İç ses gidiyorsa hiç sıkıntı değil. Ve bu şekilde de canlı yayınınızı yaparsınız arkadaşlar. Oradan canlı yayına basıyorsunuz arkadaşlar ve canlı yayına geçiyorsunuz. Bu şekilde TikTok'ta işimiz bitti. Şimdi düşünüyorum. Bilgisayar toplandı. Laptop alındı. Capture kart alındı. Dönüştürücü hap alındı. Orta seviye bir internet veya iyi olursa çok iyi olur. OBS ayarları yapıldı. Mikrofon ayarları yapıldı. Ekran nasıl yansıtılır yapıldı. Hem bilgisayarda hem de iPad'in ekranı. Onu gösterdik. TikTok'a nasıl yansıtılır gösterdik. Şeyde var bir de YouTube Studio arkadaşlar. Giriyorsunuz YouTube Studio'ya. Burada oluştur bak. Canlı yayını başlat diyorum. Zaten OBS'te otomatik olarak YouTube bağlantısı yapmıştınız arkadaşlar. Hesabı bağla kısmından göstermiştim size. O tuşa bastığınızda otomatik size hesap bağlatıyordu. Okey. Bak buradan düzenleye basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan tüm ayarlarınızı, başlıklarınızı vesaire yapıyorsunuz. Bak ve daha sonra sadece liste dışı var. Bak bunu herkese açık yaptığınız gibi. Nerede OBS'imiz? OBS burada arkadaşlar. Şurada yayını başlat diyorsunuz. Yayını düzenle diyorsunuz. O seçtiğiniz başlık var ya az önceki. Tak buraya geliyor bak. Buraya bastım. Yayınımız başlayacak arkadaşlar ama önce oradan başlatıyorsunuz. Haberiniz olsun. Öncelikle oradan düzenleyip herkese açık yapıyoruz. Tamam'a basıyoruz ve gelip buradan başlatıyoruz. Bitti. Bunu da gösterdik arkadaşlar. Yayın yapmayı da gösterdik. Ve de çok önemli bir nokta var arkadaşlar. iPad'le oynadığınız zaman kesinlikle parmaklık kullanın. Ben size diyeyim arkadaşlar. Parmaklık çok işinize yarayacaktır. Ufak gibi bir detay olabilir ama gerçekten oyunda jiroskop kısmında baya işe yarıyor. Yani oyunda joystick konusunda, joystick ekranı döndürme konusunda arkadaşlar o parmaklık bir harika bir hissiyat bırakıyor hassasiyet olarak. Normal parmağınız terler ve ekran gitmez arkadaşlar. Çok saçma bir durum olur. Kesinlikle parmaklık kullanıyorsunuz. A'dan Z'ye her şeyi gösterdim size arkadaşlar. Buraya kadar izleyeniniz var mı bilmiyorum ama buraya kadar izleyen varsa sana koca bir kalp var. Kesinlikle abone ol. Like at. Bir tane ufak ricam var arkadaşlar. Açıklamada Google Play Store linki var. Orada benim geliştirdiğim uygulamalar var. Hepsi ücretsiz. Google Play Store'a geliştiriyorum. İşte İngilizce kelime öğrenme uygulaması olsa, spor uygulaması, çok kapsamlı bir spor uygulaması var. Gerçekten bir gidin görün, beğenmezseniz ben buradayım, tamam mı? YKS puan hesaplama uygulaması var arkadaşlar. Bir tane oyunum var. Sadece resimlerle yaptığım bir oyun. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yani animasyonlar resim halinde dönüyor. Sadece resimlerle yapılan bir oyun. Yani totalde 8 tane uygulamam var arkadaşlar. Çok güzel uygulamalar da geliyor TikTok'ta. Canlı yayınları otomatik like atma uygulaması bile var arkadaşlar. Yani dehşet uygulamalar var. Gelecek inşallah. Şu an halihazırda 8 tane var. Mutlaka beğeneceksiniz. Gidip indirin ücretsiz olarak arkadaşlar. 5 yıldız verin. Android kullanmayan arkadaşlar ise sizden ricam herhangi bir telefondan bir uygulamamı indirirseniz, destek verirseniz çok sevinirim. Hepiniz iOS kullanmıyorsunuz ya, değil mi? Mutlaka vardır bir Android cihazınız bir yerde. Yani çok olmadı bilgisayardan izliyorsanız şu an beni emülatörden bile indirebilirsiniz arkadaşlar. Okey? Çünkü emülatörde Google hesabı, Google Play Store'dan oyun vesaire indirebiliyorsunuz. BlueStack olur, GameLoft vesaire olur. Hepsini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir emülatörden benim uygulamalarımı indirebilirsiniz. Diğer istediğim ise arkadaşlar Instagram linki var açıklamada. Ona gidin. Tablet çekilişi var. Kesinlikle katılın. Bak sayımız az. Size çıkma oranı çok yüksek. 50K abone olduğumuzda ben o tableti vereceğim arkadaşlar. Sonra abi ben duymadım. Nasıl verdin? Niye bizi çağırmadın vesaire demeyin. Okey? Gidin katılın. Zaten linke tıkladığınız gibi ana sayfama gideceksiniz Instagram'da. Orada postu görürsünüz. Evet, videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.